Merhabalar değerli izleyenler, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda 150 gram orta yağlı kıyma, 3 tane patatesle hazırlamış olduğum bir tarifi sizlerle paylaşacağım. Patatesleri suyun içerisine almıştım. Yuvarlak şekilde patatesleri doğrayıp hazırlayacağım. Gelişi güzel doğruyorum, çok kalın olmamak şartıyla. Gayet yapımı güzel ve lezzetli bir patates oturtma tarifi hazırlayacağım ve bugün sizlere sunacağım. 2 tane soğanı doğruyorum. Biliyorum ki çoğunuz da evinizde bu yemeği hazırlıyorsunuz. Bir de benden izleyin istedim. Daha önce yapmayanlar için 6 tane ince biberi doğradım. 2 diş sarımsak doğrayacağım. Bol acılı güzel bir tarif oldu. Kullanmış olduğum ince biberler bayağı acıydı. Sarımsağı doğradıktan sonra büyük boy bir tane domatesin kabuğunu soymuştum. Domatesi de doğrayıp pişirme aşamasına geçeceğim tarifi. Önce kıymayı tava içerisine aldım. Üzerine yarım kahve fincanı kadar zeytinyağı, bir çay kaşığı tuz ekledim. Tuzu ilave etmemdeki sebep kıymanın daha çabuk erimesini sağlamak. Doğradığım soğanları ekledim, biberi ilave ettim. Sarımsaklar. Sonrasında tüm malzemeleri karıştırıyorum. Kıyma pişmişti. İçerisindeki soğan, ince biber, sarımsağı da biraz soteleyeceğim. Gayet yapımı pratik bir tarif. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir lezzet. Lezzeti garanti. Daha önce hiç denemediyseniz kesinlikle bir defada olsa deneyin derim. Sürekli yapacağınızı düşünüyorum bir kere denediğinizde. Malzemeleri soteledim. İçerisine doğradığım domatesi ekliyorum. Domatesi de malzemelerle biraz karıştıracağım ve biraz pişmesini bekleyeceğim. Domatesin rengi çok açık. Pembe domates kullandım. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı kimyon ekledim. Baharat eklemedim. Kullanmış olduğum ince biberler bayağı acıydı. Bu yüzden baharat ilave etmedim. Sadece kimyon ilave ettim. Salçayı da malzemelere karıştırıp içerisine 1 çay bardağı oda sıcaklığındaki suyu ekleyip şöyle bir karıştırıp hafif kaynadıktan sonra üzerine maydanoz ekleyip ocağın altını kapatıyorum. Dilediğiniz miktarda maydanoz ekleyebilirsiniz. Yaklaşık 12 dal maydanoz ilave ettim. Tavayı ocaktan aldım. Yuvarlak şekilde doğradığım patatesleri, çiğ patatesleri üzerine hazırlamış olduğum kıymalı harcın üzerine tamamen kıymalı harcı kapatana dek döşeyeceğim üst kısmına. 150 gram kıymadan, 3 patatesten hazırladığım bol miktarda bir tava yemeği sunuyorum bugün sizlere. Üzerini kapattım. Son patatesleri de araya sıkıştırıp az sonra fırına vereceğim. Üzerine biraz sıvı yağ sürüyorum. Daha lezzetli olsun. Patatesler yavan olmasın diye yüksek ateşte pişireceğim. Fırına vereceğim. Patates oturtmayı üzeri güzel kızaracak. Sıvı yağ biraz daha lezzet verecek. Patateslere zaten kıymalı harç gayet lezzetli. Bir parça kaya tuzu ekliyorum.
Bu tuz köyden geldiği için ben her yemeğime ekliyorum. Organik bir tuz, çok da lezzetli. Bir çay kaşığı kadar ilave ettim. Her tarafına gelecek şekilde. Kıymalı iç harca sadece kıymayı eklediğimde bir çay kaşığı ilave etmiştim. Bir de patatesin üzerine ekledim ve 250 dereceli fırında yaklaşık 40 dakika pişirdim. Her fırın derecesine göre farklılık gösterebilir. Üzerindeki patates tamamen pişene dek fırında bıraktım. Zaten kıymalı harç pişmişti. Üzerindeki patateslerin pişmesini bekledim. 40 dakika sürdü ve fırından çıkarttım. Servise aldım. Görüntüsü, inanın lezzeti de görüntüsünden hiçbir farkı yok. Üzerine bir parça hem renk hem de lezzet versin diye maydanoz ilave ediyorum. Sonrasında servise alıp bir tabak içerisine ekleyeceğim. Sizlere göstermek istiyorum. Herkesin damağına hitap edebilecek kadar lezzetli. Zaten kıymalı harcın patatesin sevmeyeni yoktur herhalde. Düşünün, bu ikiliyi beraber sizlere biraz daha yakından gösterdim. Bir tabağa alacağım ve bu lezzetli tarifin tadına bakacağım. Umuyorum hazırladığınızda sizler de çok beğeneceksiniz. Lezzeti garanti bir tarif. Zaten görüyorsunuz, içerisindeki malzemeler tek başına bile bir lezzet. Düşünün bunun birleşimini. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha sizlerle paylaştım. Dilimin döndüğü kadar. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Pratik, evde bulunan malzemelerle yapılmış tariflerde görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.